Soldan gidebiliriz abi. Hoş geldiniz. O gün hoş geldin Hoş bulduk. Kopenhag'a. Evet. Nasıl, Kopenhag'ı nasıl buldunuz? Vallahi Kopenhag ben zaten çok güzel bulmuştum 1995 yılında. Evet. O zaman aşık olmuştuk. Aradan 32 yıl geçti. Tekrardan geldik. Aslında bizim bir sözümüz vardı 95'te. 94 müydü hatta. İlk Pentagram'la buraya geldik. 3 konserlik bir seri yapmıştık. Yaşlarımız 21-25 arasıydı ve harika zaman geçirmiştik. Ve aşık olduk tabii haliyle. Ve her aramızda muhabbet ettiğimizde de mutlaka laf bir şekilde Kopenhag konserlerine gelir. Yani hala da konuşuruz. Bizim için özel bir yerdi. Dolayısıyla ben aradan yıllar geçti. Hep aramızda şeyi konuşurduk. Ya 20. yılda tekrar gidelim. 20 olmadı 25. yılda bir daha gidelim falan. Bir türlü denk gelemedik. Ben geçen 5 sene evvel dedim ki bunlardan bir şey yok, bir reaksiyon gelmiyor. Ben bir Kopenhag'ı tekrar ziyaret etmek istiyorum. Bir turistik gezi babında gelmiştim. Çok da keyif almıştım tekrardan geldiğim için. Onlara da biraz hava attım işin doğrusu. Bakın şu anda işte Nihav'dayım, Christiania'dayım, şuradayım, buradayım fotoğraflar attım. Onlar da böyle biz gidemedik sen gittin. Dolayısıyla uzattığım lafı ama Kopenhag'ı çok seviyorum. Bu gelişimiz de çok keyifli oldu. Hem Martin diye bir dostumuzla zaten tanışıklığımız vardı. Hem de seninle tanıştık. Sağ Hem olsun. de bu güzel röportajı yapmaya başladık. Mutluyuz. Evet. Böyle bir giriş yaptıktan sonra asıl Pentagram'a dönelim. Dönelim. Evet. Pentagram'la tanışman, Pentagram kimdir senin için? Şöyle anlatayım. Ben 88 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Tasarım bölümüne girdim. Ondan evvel de Fenerbahçe Lisesi'nde okuyordum. Kadıköy yakasındaydı okulum. O dönemler rock, metal, müzikle ilgili her şeyi takip etmeye çalışıyordum. Elimizdeki en güzel veri de Kadıköy'deki Akmar Pasajı'ndaki Pentagram Shop'tu. Hakan'ın bir dükkanı vardı orada. Ve bütün rock müzik ve metal müzik dinleyicilerini o besliyordu. Plaklardan kasete çekme dönemleri. Belki hatırlarsın sen orada. Hatırlarım. Sıra eklerdim. Dolayısıyla Hakan'la zaten tanışıyordum. Hem oralı olduğum için hem o müziği sevdiğim için ara ara da dükkana giderdim Hakan'ın. Sohbet ederdik. Tarkan'la Demir de Ankara'da yaşarlardı o dönemler. Cenk de İstanbul'daydı ama Beyazıt tarafındaydı. Onlarla küçük de olsa bir şeyim vardı, ilişkim vardı. Fakat üniversiteye gittiğimde birazcık daha müzik ve sahne daha hayatıma girdi ve sahne almaya başlamıştım. 91 yılının sonlarına doğru Pentagram'ın solisti vardı. Kısa bir süre solistini yaptı. Sonra İsveç'e yerleşme kararı aldı. Dolayısıyla solistsiz kaldılar. Şimdi tanışıklığımızdan dolayı da Tarkan bir gün beni aradı telefonla. Ya o gün dedi böyle bir durum var. Bizim yeni bir soliste ihtiyacımız var. Hani sen bizim gruba dahil olmak ister misin? Şimdi Pentagram biliyorsun ilk albüm 90 yılında çıkardı. Pentagram. Ve o dönemde fazla hiç yoktu. İngilizce sözlü, heavy metal, thrash metal, speed metal yapan grup. Dolayısıyla Pentagram'ın çıkardığı o albüm rock ve heavy metal dinleyicileri için çok özel bir şeydi. Yani ikişer üçer alındığı dönemler vardı. Kaset dönemi daha Evet. CD'ye geçilmemişti. Dolayısıyla çok ciddi bir destek vardı gruba. Ben de 2-3 tane aldığımı hatırlıyorum o kasetlerden. Fakat biraz o dönemi bilenler ya da sen de bilirsin. Evet. Biraz daha thrash metal, daha speed metal tarzıydı. Evet. Hakan vokal yapıyordu. İkinci albüm birazcık daha farklı olacağını bana söylemişlerdi. Çünkü benim için o vokal tarzı birazcık daha yaptığım şeyden farklıydı ya da uzaktı diyeyim. Ama ikinci albümde birazcık daha melodik, birazcık daha farklı bir janraya döneceğiz. Şarkılar biraz oluşmaya başladı o gün dedi. Ben dinledim şarkıları, çok da beğendim. Bir de Türkiye'de hani o zamanlar da bir numaralardı gerçekten. Dolayısıyla Pentagram'ın bu teklifi çok böyle düşünülüp de ben gelmiyorum abi hani çalmam sizde diyecek bir durum da yoktu. Dolayısıyla hem çok mutlu oldum hem çok onur oldum. Hem de kabul ettim. Ve kısa bir süre sonra da
işte Trailblazer albümünün kayıtlarına da girme planları vardı. Dolayısıyla aslında Pentagram'ın yeri çok belliydi. Ben de bu vesileyle gruba dahil oldum. Gruba girdikten sonra 2 Mayıs'ta Protector'la beraber Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldım daha grubun tazesi olarak. Birkaç ay sonra da albüm kayıtlarına girdik. Trailblazer. Evet. Peki eğer Pentagram'ı hani müzik ruhu açısından diye söyleyebilirsek nasıl tarif edersin? Yani tarz olarak biliyoruz thrash, speed o dönemin yükselen tarzlarıydı. Pentagram'ın yeri bir başka sanki. Ya bak Pentagram'ın Türkiye'yi aşan bir gruptu zamanında. Evet. Şimdi Pentagram'ın çaldığı 90'ların başında tabii sadece Pentagram yoktu müzik yapan heavy rock janrasında vardı gruplar ama Pentagram'ın şöyle bir özelliği vardı. Benim o zamanlar şahit olduğumu gördüm. Çok inançlı, çok bu işe aşık, çok fazla mücadele eden, çok özenen, yaptıkları sahne şovuna, yaptıkları müziğin detaylarına, Tarkan olsun, Hakan olsun, Cenk olsun, Demir Demirkan olsun. Çok fazla özenerdi ama bu özenmeleri, çünkü diğer tayfa biraz şey takılırdı. Çalıyoruz ama işte ama rock and roll falan. Bunlar daha işi ciddiye alırlardı işin doğrusu. Yani uğraşırlardı, plak şirketi ararlardı, işte ne bileyim. Bir de isimleri önemliydi yani o zaman çok iyi biliniyorlardı yani top noktadalardı aslında daha albümleri bile yokken. Dolayısıyla birazcık böyle sivrik ilerlediler ve hep bir öncü oldular aslında. Trailblazer'da zaten aslında Türkçe çevirince birazcık böyle öncü olmak, lead etmek falan gibi bir anlamı var ya. Evet. Albümün ismi de birazcık öyle oldu. Bunu bilerek mi yaptılar yoksa başka bir sebepten dolayı bilmiyorum ama dolayısıyla Pentagram'ın yeri hep böyle diğer gruplardan öndeydi. Hatta birçok grupla aynı anda sahnede aldığımızda mesela şey olurduk biz. Soundcheck yapardık. Ya biz sonra çıkalım hani soundcheck'i yaptık. Şey olurdu, abi siz en son çıkın çünkü siz çaldıktan sonra seyirci gidiyor. Dolayısıyla hani headline, doğal bir headliner olma durumu kendi içinde oluştu. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani birçok grup çalardı. Pentagram sahneye çıkınca o crowd biraz daha coşardı. Dolayısıyla eskiden gelen ve en önemli özelliği dedim, tekrar aynıya gireceğim. 37 senelik bir grup. 37 senelik herhangi bir grup kalmadı Türkiye'de şu an. Hala da aynı inançla, aynı sevgiyle, aynı coşkuyla ve aynı özenle devam ediyor işlerini. Zaten galiba pentagram yapan biraz da o bakış açısı. Şöyle, şimdi ben 92 Trailblazer'da vardım. Vokal kayıtlarını, daha sonra albüm kayıtlarını yaptım. Bir 4 sene Pentagram'la beraber çalıştım. Sonra bir ayrılık dönemi yaşadık. Ondan sonra ben biraz solo kariyere evrildim. Solo çalışmalar yaptım. 99 yılında ilk albümüm Korkmayı çıkardım. Onlar da o sırada paralel olarak ilerlemeye devam ediyor. Murat İlkan gruba dahil oldu. Sonrasında Anatolia albümü çıktı. Bahsettiğim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gruptayken de yani Trailblazer döneminde de hep şeyi önerirdim. Çünkü aramızda bazen provalarda falan çünkü ne dersen de tamam heavy metal, thrash metal ya da speed metal başlığı altında müzik yapıyoruz ama herkesin kökü aslında Türkiye'ye bağlı. Dolayısıyla da Türkiye'deki müzik camiasına, müzik sektörüne hem dost, arkadaş olarak hakimiz. Yani popçu arkadaşımız da var, işte rockçı arkadaşımız da var, farklı janralarda müzik yapan arkadaşlarımız da var. İyi abilerimiz, prodüksiyon yapan abilerimizle de bir temasımız var. Barış Manço'yu da tanıyoruz, Cem Karaca'yı da tanıyoruz. Abilerimiz ve bir ilişkimiz var onlarla. Dolayısıyla aslında kalbimizde de, ruhumuzda da aslında o Anadolu'dan gelen o kadim bilgi, kadim veri, kadim melodi hepimizin hem kalbinde hem kulağında var. Dolayısıyla o heavy çalarken çalınan riff ama araya küçük bir
Anadolu ezgisi koyduğu vakit çok güzel tınlıyor. Bunun farkındaydık hep. Dolayısıyla şeyin muhabbetini hep yapardık. Yani bu heavy metalin içine biraz Orta Doğu ruhu, biraz Anadolu ruhunu koyunca güzel tınlıyor. Yani bunun üzerine gitmek lazım. Fikri hep vardı Pentagram'da. Evet. Kalpten. Evet. Bir prodüksiyon zekası ya da böyle yaparsak tutar zekasından bahsetmiyorum. Kalpten gelen bir şeyden bahsediyorum. Ben gruptan ayrıldıktan sonra zaten Anatolia albümü aslında biraz bunun üzerine oturdu. Evet. Yani hem Aşık Dertleri, Şeytan Bunun Neresinde, hem Aşık Veysel'in işte Gündüz Gece, hem de Pentagram'ın diğer şarkılarına o sirayet etti aslında, o Anadolu ruhu ve melodik yapısı ya da o küçük komalar ya da o ezgilerin duygusu. Aslında hep kalpler birmiş. Yani ben dışarıdaydım o dönemler ama yaptıkları şeyin çok düzgün ve olması gerektiği, ney koymak heavy metal müziğin içine çok yapılan bir şey değildi dünya üzerinde ve iyi de tınladı. Evet. Dolayısıyla mutluyum yapılan şeyden, mutlu da edildi insanlar. Birazcık da dediğim gibi yani o kalbinde olan, kültüründe olan şarkı sözleri ya da söylemek istediğin mesaj da zorlama bir mesajdan ziyade aslında bildiğin ve aslında haykırmak istediğin mesaj oluyor. Kimisini İngilizce yazdık söyledik, kimisini direkt Türkçe söyledik. Dolayısıyla o dediğim gibi bir özel bir programa ihtiyaç duymuyorsun. O bırakınca o setleri ya da at gözlüklerini zaten kendi doğalında akan bir şey oluyor. Evet. Nasıl başladı? Neredesin? Nereye gidiyoruz? Eyvallah. Ya dediğim gibi işte Pentagram hikayesi benim için bir ara verince, daha sonra bitince o zamanlar için, şimdi ara verdi lafını kullanıyorum ama bir dönem birlikte çalışmama kararı aldık. Ben müzik yapmayı çok seviyordum çocukluğumdan beri ve kendi bestelerimi de yapıyordum bir yandan. Aslında ilk dahil olduğum şarkılardan biri kendi soloma geçmeden Fly Forever'ın yaratılış aşamasında vardım ve çok da sevilen de bir şarkı oldu. Kendi solo çalışmalarımı da gruptan ayrıldıktan sonra birazcık zor dönemlerde geçirdim, dürüst olmak gerekirse. Yalnız kaldığımı hissettiğim dönemler ya da bundan sonra ne yapacağım, nasıl yapacağım. Çünkü çok alıştığım bir ekipti ve bir anda biraz da mainstream diyeceğim bir bölgeye hitap ettim ve başka bir level'a geçti olay benim için. Çok ciddi konserler vermeye başladım. Türkiye'nin birçok yerine gitmeye başladım. Pentagram'la bile ulaşamadığımız bazı yerlerde konserler vermeye başladım. Yurt dışından güzel reaksiyon aldım. Orada bir takım ilişkiler kurdum. İşte Atina'ya gittik konser vermeye, daha olimpiyat zamanı vesaire. Dolayısıyla bir anlamda solo kariyerim başladı. Sonra 2006'da daha sonra üçüncü solo albümünü yaptım 2006 yılında. Ondan sonra 2011'de bir solo albüm daha yaptım. Ben isimli bir albüm. Ve artık ben solo kariyerime devam ediyordum. Pentagram'da kendi yollarında devam ediyordu. Ama tabii ilişkimiz, arkadaşlığımız devam ediyordu. Ne zaman ki 2012'de akustik bir proje yaptım. Akustik 2012 isimli. Yine solo. Solo, evet. İşte Özlem Tekin'le beraber söylediğimiz o Dayanamam'ın olduğu albüm. Çok da güzel reaksiyon aldım. Bu dönemde de zaten bizimkilerle görüşüyordum. Onlar da kafalarında bir tane akustik bir proje yapma niyetleri vardı. Fakat da Pentagram'ın sound'u ve akustik versiyonları nasıl olur biraz böyle soru işaretliydi herkesin kafasında. Ben bir gün evdeyken Tarkan'la Hakan aradı. Ya o gün biz sana bir gelmek istiyoruz müsaitsen diye. Buyurun gelin, hani ne oldu? Geldiler, dediler ki biz akustik projede şöyle bir şey yapmaya niyetimiz var. Geçmişte beraber çalıştığımız bütün müzisyenleri dahil etmek istiyoruz. Özel bir proje bu, akustik. Thank you. Sen de gelirsen çok mutlu oluruz. 30. yıla denk geliyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir özel bir iş olacak bu. Özel bir proje olacak daha doğrusu. Ben dedim ki seve seve, çok güzel. Akustiği zaten destekliyordum. Ben varım oldum. Sonra dediler ki gel Murat'la da konuşmaya gidelim mi? Dedim ben de gelirim. Gittik Murat İlkan'la bir akşam yemek yedik hep beraber. Murat İlkan dedi ki o gün geldiyse ben de geliyorum. Murat da dahil oldu. Demir Amerika'da yaşıyordu. Demir'e ulaştık. Demir herkes geliyorsa ben de varım oldu. Biz bir anda iş birazcık daha duygusal, birazcık daha
eski günleri anacak, tekrardan bizi bir araya getirecek bir projenin içine girdik. Akustik iddialı ve zor da bir seçim. Yaparız olduk. Hep beraber giriştik ve akustik albümü yaptık. Since you were from the dirt and raised too high, while life is blue, and you risk your pain, see your dreams over through to them, roll the trigger and that's no reason to fly, forever fly. Akabinde de beğeni de aldı. Tahminimizden daha ciddi beğeni aldı. Ya bence herkesin hoşuna gitti. Yani Türk insanını da tanıyorsun, biliyorsun. Yani o abi hepsi bir araya geldiler oğlum hissi. Bence herkese oldu. Böyle tüylerim diken diken eden bir şey Aynen, oldu. Yani bunu söylemek istedim. 90 var, 92 var. Değişiklik, yenilik. Ve hepsi ilk Evet. defa bir aradalar. Şimdi o daha evvel çok yapılmadı. Ve herkes de hakikaten sevgiyle katıldı. Yani geçmişe dair tüm kırgınlıklardan kastımı içinde söylüyorum. Çok kırılmış değiliz birbirimiz ama gençken oluyor ya, daha serserisin, daha piçsin, daha fırlamalısın, hatalar yapmaya daha müsaitsin vesaire. İlişkilerde birazcık daha şeyim var ama şimdi biraz daha büyümüşüz. Aradan yıllar geçmiş. Ve öyle bir durumu hepimiz kabul etmişiz. Seyircide de korktuğumuz ulan pentagram akustik olur mu lan diyen bir reaksiyon da olma ihtimali vardı. Fakat o reunion dediğimiz bir araya gelme şeyi, o resmi verince insanlar oldu yani. Ha siktir. Biri diyor ki benim gençliğim Murat diyor. Öyle benim gençliğim o gün diyor. Biri diyor ki benim gençliğim Hakan diyor. Biri diyor ki ben sonra katıldım ama Gökalp'li dönemi biliyorum. Dolayısıyla bütün o skalayı, kronolojik skalayı biz bir potada birleştirip hem de akustik alın size Pentagram 30. yıl oldu. Evet. Bunun akabinde de bir anda konserler teklifleri gelmeye başladı. Ve birkaç konser yapıp aslında proje bitecekti bizim ilk hesaplarımıza göre. Bu şartla dahil olmuştuk mevzuya. Fakat reaksiyonlar çok olumlu olunca konser sayıları da artmaya başladı. Yani bittiğimiz, çaldığımız yerlerden tekrardan istekler gelmeye başladı. Bununla beraber de de başladı. Ya elektrik olmayacak mı hiç ya falan. Yani akustik tamam güzel ama bu sefer de teklif ettiler bize. Ya arkadaşlar çok mutluyuz, çünkü çok güzel geçiyordu. Hepimiz için çok duygulu anlar oluyordu ve kuliste çok eğleniyorduk. Otel odalarında çok eğleniyorduk, sahnede çok eğleniyorduk. Hem gülüyorduk hem gözlerimiz doluyordu falan. Biraz böyle tuhaf. Ben Yavuz Fest'te o arkada gördüm o muhabbeti aslında. Yavuz Fest'e gelmiştim ve orada fotoğraf çekiyordum aynı zamanda. Dolayısıyla ben o kulisteki dostluğu, muhabbeti gördüm ve acayip hoşuma gitti. İşte Ve sahneye yansıyor bu, seyirciye de yansıyor. Kesinlikle. Onun yansıdığını, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Öyle bir şey hissediyorsan sahnede, ben çünkü sahneye çıkan bir adam ama sahnenin altında müzik grupları seyretmeyi seven de bir insan olduğum için iki tarafı da empati yaparak kafamda zihnini tamamlayabiliyorum. Sen sahnede mutlu ve keyifli çalan adamlar görüyorsan, mutluluktan kastım gülerek çalmaktan bahsetmiyorum. Eğlenen ve sorun değil. Eğlenen ve keyif alan enerjiyi alıyorsun ya seyirciler. Yani thrash metal de yapsa, death metal de yapsa, çok romantik ya da soul müzik de yapsa, insanlar keyif alıyorsa müzisyenler sahnede o sirayet ediyor seyirciye. Seyirciye sirayet edince sahneden sen o mutlu seyirciyi görünce daha da mutlu oluyorsun. Yani o acayip bir böyle bir döngü oluşuyor orada ve bir süre sonra pozitif bir döngü oluşuyor. Konserin sonuna doğru artık böyle bir birbirini yükseltiyorsun. Evet ve onun paha biçilmez bir duygusu var her iki taraf için. Evet. Sonra akabinde oldu. Elektrik setler teklifleri gelmeye başladı. Ya biz akustik konuşmuştuk ama elektrik setlerde de çalsak mı beraber olundu. Bu sefer birazcık da hani pislik o zaman tamam ulan olduk ve aynı ekip elektrik setlere de dahil olmaya başladık. Bu sefer iş biraz daha kronolojik bir hale geldi. Yani
Pentagram 90 Hakan'la başlıyor. Pentagram albümü. Sonra ben sahneye dahil oluyorum. 92 Trailblazer albümü. Oradan birkaç parça sunuyoruz. Sonra işte Murat dahil oluyor. Sonra Gökalp dahil oluyor. En sonunda da hep beraber sahneye çıkıp 3 solist, hatta 4 solist birlikte kapanışını yapıyoruz ve normalde bir heavy metal konseri bitince böyle falan olur ama böyle gözyaşlarıyla insanlar böyle ya ulan ne güzel acayip oldular, birbirine duygulanan insanlar görmek bizi biraz daha böyle perçinledi ve devam edelim olduk. 7 yıldır devam ediyoruz. Harika. Bana da birkaç defa böylece sizi birlikte izleme şansı oldu. Harika. Ve planlarım gelip İstanbul'da veya diğer ülkelerde senin solo konserlerini de izlemek olacak. Bekleriz. Merak ettiğim, sen o gün olarak ne dinliyorsun evdeyken mesela, böyle keyif aldığın müzikal olarak rock olduğunu düşünebiliyorum ama biraz da böyle hani seni esinlendiren, böyle vay be dediğin ne dinliyorsun mesela? Arşivinde kim var? Şöyle söyleyeyim bak aslında Savaş, ben 8-9'lu yaşlarda müzik dinlemeyi çok severdim. Daha böyle işte pick-up, kaset, hatta küçük böyle kaset çalar döneminden, hatta radyo, biraz daha böyle 6'lı yaşlarıma falan bakarsan radyo, tek kanallı televizyon, çok fazla veri yok elimde. Ama müzik dinlemeyi seviyorum. Annem iyi bir müzisyendi, gençliğinde bir dönem uğraşmış. Babam deniz subayı ama iyi bir müzik dinleyicisi. Bir tane de bağlaması var. Deniz subayı olmasına rağmen onun için en keyifli şey arada bir 15-20 dakika bağlama çalarak kendini böyle mutlu ederdi. Ben de onu izlerdim çocuklu yaşlarımda. Dolayısıyla müzik dinlemek çok keyifliydi benim için. Çok seviyordum. Resim yapmak, müzik dinlemek. Benim 2 tane hobim vardı o yaşlarda. Daha çok ufağım. Daha sonraki yıllarda birazcık daha büyümeye başlayınca hayatımda ilk defa bir Barış Manço konserini seyrettim. 10 yaşındaydım. Hatta Sen diye bir tane video klibim var. Bir ara bakarsın. Kaybolup yiten Yönetmenliğini kendim yaptım. Askeri, babam subay olduğu için o dönemlerde askeri lojmanlarda kaldığımız Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bir yerde yaşıyorduk. Barış Manço oraya geldi ve ilk kez klipte de kullandığım sinema salonunda Barış Manço'yu seyrettim ve şey oldum. Bu, olay bu. Ben bunu yapmak istiyorum olduğumu hatırlıyorum yani. Heyecanlanmıştım. Çok güzel bir şey olmuştum. Ondan birkaç sene sonra babam mesleği bıraktı. İstanbul'a yerleştik. Ailem İstanbul'u benim aslında ama görevden dolayı devamlı ülkenin farklı yerlerinde ikamet etmek zorunda kaldık. 1990'da Mimar Sinan'daydım. Orada okuyordum. Ve bir arkadaşım vesilesiyle Amerika'ya gittim. Baltimore eyaletine. O zaman çok rock ve heavy metal müzikle çok daha fazla ilgilenmeye başlamıştım. Sorduğun soruna uzaklaştığım gibi gözüküyor ama birazdan bağlayacağım, emin ol. Ronnie James Dio'yu çok severdim. Yani Rainbow döneminden itibaren. Evet. Onun kendi projesini de çok seviyordum. Ve Ingrid Malmsteen'i çok severdim o dönemler. İkisinin aynı anda Philadelphia'da bir konseri vardı. Baltimore'da 3-4 saatlik uzaklıklıdır. Ben o 19 yaşındayım. O heyecanla dedim ben bu konsere gitmek zorundayım. Ve Baltimore'dan kalktım, Philadelphia'ya gittim. O arenada hem Ronnie James Dio'yu hem Ingrid Malmsteen'i canlı seyrettim. Ve dedim ki, demin Barış Manço esprisini yaptım ya. Barış Manço bana ateşi verdi. Ronnie James Dio konseri de bunu yapmam lazım. Benim hissine emin oldum. Şimdi müzik neler dinliyorsun kısmına gelirsem. Yani ben çocukken demin bahsettiğim gibi müzik dinlemeyi çok severdim. Elvis Presley ile Beatles'la başladım ben. O da birazcık annemden kaynaklı. Belki o dönem etrafımda olan kısıtlı verilerden kaynaklı ama o sound yani 60's ve hatta 50'ler 60'lar aslında rock'n'roll'un tam göbeği diyeceğimiz şey. Kaliteli olduğu dönemlerde. Ve hatta bir dönem blues'u çok dinliyordum. Özellikle B.B. King, Eric Clapton falan çok severdim ama Jimi Hendrix zaten büyük hayranıydım. Oradan başlayan, arkasından da Pentagram ve üniversite yılları biraz daha old school rock çok seviyorum.
yeni o zamanlar heavy metal biraz daha yeni bir müzik sayılıyor. Tabii 80'lerde başlasa da 83, 84, 85'lerde yavaş yavaş tırmanıyor. Hakan'ın da dükkanı var zaten demin anlattığım gibi. Gidip Hakan'a ne varsa böyle hani starving şeklinde böyle ne varsa içmek, yemek istiyordum. Doyamıyordum. Ne dinlesem kar. Ama janra olarak hiç böyle bakmadım. Yani Türk halk müziğine de alakam vardı. Türk sanat müziğiyle de alakam vardı. Annem çok güzel söylerdi. Demin söylediğim gibi blues dinliyorum, rock, klasik rock dinliyorum. Glam rock'a da bakıyorum, heavy metal'e de bakıyorum. Ya da thrash metal'e de bakıyorum. Hatta 80'ler pop müzik de seviyorum. Bazı özel isimleri. Dolayısıyla skalam çok genişti. Sonra janraları bölündü tabii. Şansım da Hakan ve haliyle Cenk. Çünkü o dönemler müziğe ulaşmak çok kolay değildi yani. Evet. Televizyon tek kanal, hadi 2 kanal, Star açıldı, Kanal 6 açıldı falan. O da böyle tek tük müzikle alakalı şeyler yayınlıyor. Ona rağmen ben iyi beslenebildim farklı janralarla alakalı. Ama şimdi neler dinliyorsun dersen çok tuhaf. 53 yaşındayım. Olacağım da az 2 ay sonra. 52 yaşındayım ama 53 diyorum artık. Şimdi Pentagram'da çok güzel konserler veriyoruz. 10.000'le de çalıyoruz. Hayvan gibi soundla yarıyoruz ortalığı. Sonra şu otel odasına gittiğim bir an vardır yani. Herkes dağılır ve tek başına kaldığım bir dönem vardır. Ben orada tekrardan şeye dönmeye başladım. Elvis Presley açıyorum ya da Beatles dinleyip hani o tekrardan böyle bir kulağımı resetleyip uykuya dalmadan evvel. Çünkü arkasından Slayer dinleyemiyorum. Normal günlerde atıyorum keyfim yerindeyse müzik dinlemek istiyorsam genelde tercihim o geçmişteki sevdiğim şeyleri rock olur, klasik rock olur, blues olur ya da heavy metal olur bir şeyler seçiyorum ama genelde konserler sonrası. Önümüzdeki planlar nedir? Projelerin, planların, izleyicilerimiz ya şimdi ne dersin? Nereye baksınlar? Şimdi bir tane yeni albüm yaptım ben. Geçen sene çıkardım. 2 tane EP. Evet. Sony Müzik'ten yayınladık. Bir önceki albümde gene tam şeye denk geliyordu. Pandemi dönemine denk geliyordu. Herkes biliyorsun tüm dünya atıl oldu. Herkes evine kapandı falan. Ben böyle durmayı çok seven bir herif değilim. Sıkılmaya başlıyorum fazla durunca ve gitar alıyorum elime bir şeyler yaratmaya başlıyorum. Kaydediyorum, yazıyorum, çiziyorum. Hala bundan dolayı mutluyum. O dönem işte akustik projeyi yayınladım. Sonra da tekrar hayat normale dönmeye başlayınca da işte Gel Git olarak 2'ye ayırdım. Gel Git albümünü 2 EP olarak yayınladım. Çok değerli müzisyenler çalıştım. Çok harika dostlarla beraber kaydettik. Dinleyicilere de haber vermiş olayım. Dinlesinler. Spotify'da ve YouTube'da diğer mecralarda bulabilirler. Onu yayınladım. Şimdi o da artık benim için yani paylaştım ve bitti. Şimdi içimde bir yandan böyle yeni şeyler yapma isteği hala var. Ama bir yandan da yorgun da hissediyorum kendimi. Çünkü hem Pentagram'ı hem solo projeyi eş zamanlı olarak götürmeye çalışıyorum. Biraz yorucu oluyor tabii. Çünkü Pentagram'da ben başka bir o gün oluyorum. Ruh olarak da, vokal tekniği olarak da, his olarak da. Çünkü orada başka bir şey. Kendi solo projemde birazcık da aslında daha kendim, daha kendi yapmak istediğim şey olduğum için birazcık daha başka bir rol. Biraz tuhaf gelebilir fikir olarak ama ben bunu çok yıllar içerisinde çok deneyimleyip tecrübe ettiğim için çok da güzel biliyorum. Yani kendi projemde sahne almak başka bir keyif, Pentagram'ı çalmak başka bir keyif. Dolayısıyla bunu da ayırt ettiğim için de kendi müziği yapmayı da seviyorum. Çok materyal biriktirdim yeni albüm için. Ama birazcık durumundayım şu anda. Hani bir settle down, biraz durayım, biraz sakinleşeyim, konserlere devam edeyim. Hem içimde bir var, yeni bir şey yapma arzusu var. Bir yandan da oluyorum yani dur, sakin ol, çok da yorma kendini, yaparız. Şarkım var zaten, yeni şarkılarda yapabilme gücüm var, hissim de var. İşte buraya gelmek bile kafamda başka şeyler açtı. Belki dönünce buradan başka şarkılar çıkacaktır. Seninle tanışmam, Mardin'le tanışmam ya da Kopenhag'a tekrar yıllar sonra gelmiş olmak bir sürü duygu uyandırdı bende.
Muhtemelen bunlar yansıyor yaptığım şeylere. Yansıyacak. Dolayısıyla sözün özü, devam etmeyi istiyorum. Yani Evet. hem üretmeye, hem kaydetmeye, hem yeni albüm yapmaya solo projede, hem de Pentagram'la ilgili ilk defa sen öğreneceksin. Aslında küçük bir takım şeylerimiz var. Ufak tefek yaptığımız demolar var. Güzel bir haber. Evet. Evet. Kimse bilmiyor bunu. Türkiye'de bile kimse bilmiyor bunu. İlk biz söylemiş Evet, olalım. hatta Kopenhag'dan- demolar da yaptık. Evet. Güzel şeyler de oluyor. Herkes aynı hislerde, yani tamam yaptık makine elektrikayı, onu artık sunduk, konserlerini veriyoruz ama işte bir araya gelmenin gücünden kastım o. Herkes birbirine bakıp yeni şeyler, ulan şunları yapabiliriz, böyle şey, o konserde şurada çok güzel oldu böyle bir şey, onun üstüne gidebiliriz falan. Yavaş kreatif böyle fikirler. Normalde bu yaşta mesela olması lazım. Öf be, yarın konser mi var, aman işte evde yatacaktım falan. Tam tersi, herkes böyle iştahlı, hala 20 yaşında gibi. Aynı heyecan devam ediyor. Heyecan yani. Harika. Ben esprisini yapıyorum bazen. Ulan yaş toplamı 550 oldu diyorum yani. 550 yaşındayız. Biz son bir anekdot. 15 gün evvel Londra'ya gittik abi, Pentagram olarak. Ve işte Londra biliyorsun hani heavy metal müziğin Evet. hani beşiği, çok da hepimizin çocukluğumuzdan beri gitmek istediğimiz bir yer. Orada da çaldık ve o da çok iyi moral oldu herkese. Yani çok iyi hissettirdi bize. İyi de bir performans çıkardık ortaya. Çok güzel vakit geçirdik ve o enerjiyle dönüldü. Muhtemelen oradan o tekrardan hani şarjlar bittiyse, kırmızı yandıysa bile o bir tekrardan %80'e gelmiştir yani, yeşile Evet. döndü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler dostlar. Çok memnun oldum, bizi davet ettiniz. Sağ olun, görüşmek üzere. Kopenhag'da görüşmek üzere.